Bir an düşünün. Harry Potter yerde yatıyor, cansız. Hogwarts'ın surları çökmüş, yoldaşlığın son üyeleri ya ölmüş ya teslim olmuş. Lord Voldemort asasını kaldırıyor. Karanlık işaret gökyüzünü kaplıyor ve büyücülük dünyası geri dönüşü olmayan bir eşiği geçiyor. Bu artık geçici bir tehdit değil, bu kalıcı bir düzen. Peki gerçekten böyle olsaydı ne olurdu? Sadece karanlık ve korku mu hüküm sürerdi, yoksa Voldemort'un zaferi kendi içinde yeni çelişkileri, yeni çatışmaları ve belki de kendi sonunu mu hazırlardı? Bu soruyu cevaplamak için karakterin derinlerine, motivasyonlarına ve büyücülük dünyasının yapısına inmemiz gerekiyor. Eğer bu tarz analizler ilgini çekiyorsa Kurgu Anatomisi'ne abone ol. Çünkü burada hikayelerin yüzeyinin altına iniyoruz. Bu soruyu yanıtlamadan önce Voldemort'un gerçekte ne istediğini anlamak şart. Çoğu kişi onun amacını dünyayı ele geçirmek olarak özetler. Ama bu son derece sığ bir okumadır. Voldemort'un temel motivasyonu dünyayı yönetmek değil, ölümsüz olmaktı. Güç onun için bir araçtı, nihai hedef değildi. Hortkulukları yarattığında peşinde olduğu şey taht değildi, ölümün kendisini alt etmekti. 6 parçaya böldüğü ruhunu düşünün. Tom Riddle'ın günlüğü, Gaunt'un yüzüğü, Slytherin'in madalyonu, Hufflepuff'ın kupası, Ravenclaw'un tacı ve Nagini. Her biri onun ölüme karşı duyduğu tarif edilemez korkunun somut birer yansımasıydı. Her birini yaratırken bir cinayet işledi. Her cinayet ruhunu biraz daha böldü ve onu biraz daha az insan yaptı. Bu Voldemort'un farkında olmadığı ironiydi. Ölümsüzlük için yaptığı her şey onu ölümden daha kötü bir şeye, insanlığını kaybetmeye sürüklüyordu. Siyasi kontrol ise bu ölümsüzlük projesinin güvenlik katmanıydı. Eğer tüm dünyayı kontrol edersen hortkuluklarını kimse bulamaz ve yok edemez. Dumbledore bunu çok net görmüştü. 6. kitapta Harry'e Voldemort'un psikolojisini anlatırken şunu vurguladı. Voldemort ölümden her şeyden korktuğundan daha çok korkuyordu ve tüm eylemleri bu korkunun merkezinde şekillenmişti. Slughorn'un hafızasında genç Tom Riddle'ın hortkulukları sorduğu sahneyi hatırlayalım. Ruhunu 7'ye bölmek mümkün mü? Bu soru bile Voldemort'un ölüme karşı duyduğu patolojik takıntıyı ele veriyordu. Henüz 16 yaşındayken ölümü alt etmeyi planlıyordu. Bu perspektifi kavramadan Voldemort'un olası zaferini analiz etmek mümkün değil. İkinci motivasyonu saflık ideolojisiydi. Yarım kan bir büyücü olmasına rağmen saf kan üstünlüğünü savunması, kendi kimliğiyle yaşadığı derin çatışmanın dışa vurumuydu. Babası Tom Riddle sıradan bir muggle'dı ve annesini terk etmişti. Annesi ise aşk iksiriyle manipüle ettiği bir ilişkinin ardından yaşama tutunamamış, doğumdan kısa süre sonra ölmüştü. Voldemort yetimhanede büyümüş, sevilmemiş, hiçbir yere ait olamamıştı. Kendi geçmişinden duyduğu utancı evrensel bir ideolojiye dönüştürdü. Muggle doğumlulara yönelik nefreti aslında kendi Muggle tarafını silme çabasıydı. Bu psikolojik mekanizma zafer sonrasında kuracağı düzeni de derinden etkileyecekti. Üçüncü motivasyonu ise mutlak kontroldü. Voldemort kimseye güvenmiyordu, kimseyi sevmiyordu ve kimsenin kendisine eşit olmasına tahammül etmiyordu. Ölüm yiyenler onun müttefikleri değil, kullanılıp atılacak araçlarıydı. Bellatrix Lestrange ona fanatik bir bağlılık besliyordu ama Voldemort bu bağlılığı sadece kullandı. Karşılık vermedi. Lucius Malfoy'un 6. kitaptaki düşüşü sadakatin bile Voldemort'un gözünde ne kadar kırılgan ve değersiz olduğunu gözler önüne serdi. Barty Crouch Jr. bir yıl boyunca Hogwarts'ta Voldemort için casusluk yaptı. Ödülü ruh emicilerin öpücüğü oldu. Voldemort sadakat talep ederdi ama karşılığında hiçbir şey vermezdi. Bu tek yönlü ilişki zafer sonrasında sistemin en büyük kırılganlığı olacaktı. Şimdi bu 3 motivasyonu bir arada düşünelim. Ölümsüzlük, saflık ideolojisi ve mutlak kontrol. Voldemort kazandığında bu üçünü de elde etmiş olurdu. En azından teoride. Hortkulukları güvende, ideolojisi resmi doktrin, kendisi tartışmasız lider. Ama pratikte bu 3 hedefin bir arada sürdürülmesi neredeyse imkansızdı. Çünkü mutlak kontrol güvenmeyi dışlıyordu. İdeolojik saflık pragmatik yönetimi engelliyordu. Ölümsüzlük ise onu giderek daha az insan, daha çok paranoyak bir varlık haline getiriyordu. İşte Voldemort'un zaferinin paradoksu tam olarak burada başlıyordu. Voldemort kazansaydı Büyücülük Bakanlığı tamamen onun kontrolüne girerdi. Zaten ölüm yadigarlarında bakanlık fiilen ele geçirilmişti. Pius Tignes, Imperius laneti altında kukla bakan olarak görev yapıyor, Muggle doğumlu kayıt komisyonu büyücülerin soy ağaçlarını sorguluyor, Dolores Umbridge mahkeme salonlarında Muggle doğumluları yargılıyordu. Zafer sonrasında bu geçici düzenlemeler kalıcı hale gelirdi. Bakanlık bir kamu kurumu olmaktan çıkıp Voldemort'un kişisel iktidar aygıtına dönüşürdü. Seherbazlık bürosu bir güvenlik gücü olmaktan çıkıp
Voldemort'un gizli polisine dönüşürdü. Yargı bağımsızlığı tamamen ortadan kalkardı. Muggle doğumlu büyücüler büyücülük dünyasından tamamen tasfiye edilirdi. Asaları kırılır, hafızaları silinir ve Muggle dünyasına geri gönderilirlerdi. Direnenler Azkaban'a atılırdı. Azkaban artık ruh emicilerin kontrolünde tam bir ölüm kampına dönüşürdü. Ruh emiciler Voldemort'un en sadık müttefikleriydi. Çünkü onun karanlığı ruh emicilerin beslendiği umutsuzluk ve acıyla mükemmel bir uyum içindeydi. Azkaban'ın koşulları insanlık dışı boyutlara ulaşırdı. Mahkumlar yargılanmadan tutulur, süresiz hapis cezalarına çarptırılır, ailelerine hiçbir bilgi verilmezdi. Bu, bakanlığın hukuk devleti görünümünü bile koruyamayacağı anlamına gelirdi ve uluslararası büyücülük toplumunun tepkisini çekerdi. Yarım kanlara yönelik muamele daha karmaşık olurdu. Voldemort'un kendisi yarım kan olduğu için bu konuda açık bir politika belirlemesi zordu. Büyük ihtimalle yarım kanlar ikinci sınıf vatandaş statüsüne düşürülür ama tamamen dışlanmazlardı. Çünkü bu Voldemort'un kendi kökenlerini de tartışmaya açmak anlamına gelirdi. Ve Voldemort'un en son isteyeceği şey kendi geçmişinin sorgulanmasıydı. Hogwarts kesinlikle Voldemort'un en önemli hedeflerinden biri olurdu. Okul onun ilk gerçek evi, ilk aidiyet hissettiği yerdi. 11 yaşında yetimhaneden çıkıp Hogwarts'a geldiğinde hayatında ilk kez bir yere ait olmuştu. Ama Dumbledore'un Hogwarts ile Voldemort'un Hogwarts arasında devasa bir uçurum vardı. Dumbledore'un okulu çoğulculuk, sevgi ve bireysel potansiyeli keşfetme üzerine kuruluydu. Voldemort'un okulu ise itaat, güç hiyerarşisi ve ideolojik biçimlendirme üzerine inşa edilirdi. Müfredat kökten değişirdi. Ama bundan daha önemlisi okulun ruhu değişirdi. Hogwarts artık merak eden, sorgulayan bireyler yetiştiremezdi. Sisteme itaat eden, ideolojiye bağlı askerler üretirdi. Karanlık sanatlara karşı savunma dersi kesin olarak karanlık sanatlar dersine dönüştürülürdü. Zaten 7. kitapta Amicus Carrow bunu uygulamaya başlamıştı. Öğrencilere işkence lanetleri öğretiliyor, birbirlerine Cruciatus laneti uygulamaları isteniyordu. Muggle araştırmaları dersi, Muggle'ların ilkelliğini ve tehlikesini anlatan bir propaganda aracına çevrilirdi. Alecto Carrow'un dersleri bunun bir provası niteliğindeydi. Tarih dersleri yeniden yazılırdı. Dumbledore bir hain, yoldaşlık bir terör örgütü, Harry Potter ise tehlikeli bir suçlu olarak anlatılırdı. Gryffindor'un tarihindeki isyankar gelenek sistematik olarak silinirdi. Godric Gryffindor'un mirası ya çarpıtılır ya da tamamen gömülürdü. Slytherin dışındaki binalar varlığını korur ama tüm prestij, tüm ayrıcalık, tüm gelecek vaadi Slytherin'e ait olurdu. Voldemort'un zaferinin ardından en ilginç dinamik kendi saflarındaki iç çatışma olurdu. Ortak düşman ortadan kalktığında bir grubu bir arada tutan en güçlü bağ da çözülür. Bu tarihsel bir kalıptır ve ölüm yiyenlerde bunun istisnası olmazdı. Bellatrix Lestrange, Voldemort'un sağ kolu olmak için her şeyi yapardı. Ona olan bağlılığı, sadakatin ötesinde fanatik bir tapınmaydı. Lestrange ailesi Azkaban'da 14 yıl geçirmişti Voldemort uğruna. Bu fedakarlığın karşılığını talep ederdi. Ama Bellatrix'in fanatizmi onu kontrolsüz ve öngörülemez yapardı. Diğer ölüm yiyenlerle sürekli çatışma halinde olurdu. Çünkü Voldemort'a yakınlık konusunda hiçbir rakibe tahammülü yoktu. Lucius Malfoy ise düşmüş bir aristokrat olarak eski konumunu yeniden kazanmaya çabalardı. Ama Voldemort onu 6. kitaptan itibaren aşağılamış, asasını elinden almış, ailesini tehdit etmişti. Malfoy ailesinin sadakati artık korku temelliydi, inançtan değildi. Narcissa Malfoy'un yasak ormanda Harry'nin canlı olup olmadığı konusunda Voldemort'a yalan söylemesi bu koşullu sadakatin en çarpıcı kanıtıydı. Tek motivasyonu oğlu Draco'ydu, Voldemort'un davası değildi. Draco Malfoy'un kendisi de ilginç bir vaka olurdu. 6. kitapta Dumbledore'u öldürememişti. 7. kitapta Harry'yi tanımayı reddetmişti. Voldemort'un zaferinde Draco, babasından bile daha derin bir iç çatışma yaşardı. Fenrir Greyback gibi figürler verdikleri hizmetin karşılığını talep ederdi. Kurt adamlara toplumsal statü vaadi verilmişti ama safkan ideolojisi kurt adamları tam vatandaş olarak kabul etmeye uygun değildi. Bu çelişki sistemin ilk çatlak noktalarından birini oluştururdu. Devler, ruh emiciler, akromantulalar gibi Voldemort'un savaşa sürdüğü diğer güçler de yönetilmesi gereken tehlikeli müttefiklerdi. Savaş bittiğinde bu güçleri kontrol altında tutmak barışta savaştan daha zor olurdu. Voldemort'un Muggle dünyasıyla ilişkisi zaferinin en karmaşık boyutlarından biriydi. Uluslararası gizlilik yasası yüzyıllardır yürürlükteydi. Voldemort bu yasayı kaldırıp büyücülüğü dünyaya ilan eder miydi? Büyük ihtimalle hayır. Muggle'ları aşağılıyordu ama onlarla doğrudan savaşmak stratejik açıdan anlamsızdı. Büyücülük nüfusu tüm dünyada muhtemelen birkaç yüz bin kişiyi geçmiyordu. Muggle nüfusu milyarlarla ifade ediliyordu. Bu sayısal uçurum tek başına yeterli bir caydırıcıydı. Üstelik Muggle askeri teknolojisi, özellikle modern silahlar, hava kuvvetleri ve kitle imha araçları.
büyücülere ciddi tehdit oluşturabilirdi. Protego büyüsü bir kurşunu durdurabilirdi ama bir füzeyi durdurmak bambaşka bir meseleydi. Voldemort muhtemelen gölge kontrolü tercih ederdi. Muggle hükümetlerini Imperius lanetiyle manipüle etmek, stratejik pozisyonlara ölüm yiyenleri yerleştirmek ve Muggle kaynaklarını büyücülük dünyasının hizmetine sunmak. Bir tür görünmez sömürge düzeni. Yüzeyde bağımsız, gerçekte bağımlı. Ama bu düzeni sürdürmek muazzam bir bürokratik ve büyüsel enerji gerektirirdi. Ve Voldemort detaylarla, prosedürlerle, günlük yönetimin sıkıcı gerçekleriyle ilgilenen bir lider değildi. İlgisini çeken güç ve korkunun kendisiydi. Yönetimin rutini değildi. Bu da sistemde sürekli boşluklar, çatlaklar ve fırsatlar yaratırdı. Direniş hareketinin serpilmesi için verimli bir zemin oluştururdu. Ayrıca uluslararası büyücülük toplulukları da Voldemort'un gölge kontrolünü sessizce izlemezdi. Fransa, Bulgaristan, Amerika ve diğer ülkelerin büyücülük bakanlıkları İngiltere'deki rejimi tanımayabilir, diplomatik ilişkileri kesebilirdi. Voldemort'un gücü İngiltere sınırları içerisinde mutlaktı ama küresel ölçekte bir hegemonya kurmak için yeterli değildi. Bu da onu sürekli savunma pozisyonunda tutardı. Şimdi en kritik soruya gelelim. Voldemort kendi zaferini sürdürebilir miydi? Tarih boyunca mutlak güç elde eden liderlerin ortak kaderi kendi sistemlerini içeriden çürütmeleri oldu. Voldemort da bu kalıbın dışında kalmazdı. Güvensizlik onun temel karakter özelliğiydi. Kimseye güvenmeyen bir lider etrafına sadece korkuyla bağlı insanları toplar. Ama korku ile kurulan bağlılık gerçek sadakatin yerini asla tutmaz. İlk ciddi krizde, ilk beklenmedik tehditte bu yapı çatırdamaya başlardı. Voldemort'un ilk iktidar döneminde de aynı şey olmuştu. 11 yıl süren terör rejimi bir bebeğin başında son bulmuştu. Çünkü Voldemort, Lily Potter'ın sevgisinin yarattığı korumayı hesaplayamamıştı. Hortkuluklar ona ölümsüzlük sağlıyordu. Ama aynı zamanda ruhunu paramparça ediyordu. Her hortkuluk onun insanlığından bir parça daha koparıyordu. 7'ye bölünmüş bir ruhla hükmetmek, giderek artan bir duygusal körelmeyi, empati yoksunluğunu ve gerçeklikten kopuşu beraberinde getirirdi. Zaten fiziksel görünümü bile bu içsel çürümeyi yansıtıyordu. Yılan suratlı, kıpkırmızı gözlü, burunsuz bir yaratık. Zamanla stratejik düşünme kapasitesi zayıflar, paranoya her kararını zehirlerdi. Etrafında komplo görmeye başlar, en sadık adamlarını bile şüpheyle izlerdi. Bu kendini besleyen bir kısır döngüydü. Paranoya baskıyı arttırırdı. Baskı gizli muhalefetin büyümesine yol açardı. Muhalefet paranoyayı haklı çıkarırdı. Tarihin her mutlak iktidarında gördüğümüz bu döngü, Voldemort'un büyücülük dünyasında da kaçınılmaz olurdu. Üstelik Voldemort'un bir avantajı vardı. Legilimency, yani zihin okuma yeteneği. Ama bu yetenek bile onu kurtaramazdı. Çünkü Snape gibi güçlü oklumensi ustalarının var olabileceğini bizzat deneyimlemişti ve buna rağmen fark edememişti. Zihin okuma gücü bile paranoyayı ortadan kaldırmaz, sadece arttırırdı. Dumbledore'un sürekli vurguladığı nokta burada devreye giriyor. Voldemort'un en büyük zayıflığı güç eksikliği değil, sevgiyi anlayamamasıydı. Bu yüzden insanların sevgi uğruna neler yapabileceğini asla hesaplayamıyordu. Lily Potter'ın kendini feda etmesini anlayamamıştı. Narcissa Malfoy'un oğlu için yalan söyleme motivasyonunu kavrayamamıştı. Snape'in 10 yılı aşkın süren çifte ajanlığını tüm bu yıllar boyunca Lily'ye duyduğu sevginin gücüyle sürdürdüğünü fark edememişti. Zafer sonrasında da bu kör nokta devam ederdi. Bir yerlerde hiç beklenmedik birisi sevdiği birini korumak için Voldemort'a karşı gelirdi. Ve Voldemort bunu yine göremezdi. Çünkü göremezdi. Çünkü sevgiyi anlamak için önce sevmiş olmanız gerekir. Voldemort ise hayatı boyunca tek bir kişiyi bile sevmemişti. Yoldaşlık dağılsa bile direniş tamamen bitmezdi. Tarih bunu defalarca kanıtladı. Baskı rejimleri muhalefeti yok edemez. Sadece yer altına iter. Neville Longbottom'un 7. kitaptaki direnişi bunun habercisiydi. Dumbledore'un ordusunu yeniden canlandırmış, Carrow'lara karşı öğrencileri örgütlemiş, Hogwarts'ın duvarlarına isyan sözleri yazmıştı. Voldemort tam anlamıyla kazansaydı bile Neville gibi figürler pes etmezdi. Neville'ın hikayesi burada özellikle anlamlı. Ailesi işkenceyle çıldırtılmış, kendisi yıllarca küçümsenmiş ama tüm bunlara rağmen ayağa kalkmıştı. Voldemort sevginin bu gücünü anlayamadığı gibi acının insanlarda yarattığı direnci de kavrayamazdı. Weasley ailesi yer altına geçerdi. Lee Jordan'ın Potter Watch benzeri korsan radyo yayınları devam ederdi. Belki daha gizli ve daha tehlikeli koşullarda. Uluslararası büyücülük toplulukları mülteci kabul eder ve sürgündeki bir direniş ağını oluştururdu. Ama bu direnişin somut bir sonuç vermesi yıllar, belki 10 yıllar alırdı. Voldemort'un gerçek düşüşü dışarıdan gelen bir saldırıyla değil, büyük ihtimalle kendi iç dinamikleriyle gerçekleşirdi. Ölüm yiyenler arasındaki güç mücadelesi, ideolojik tutarsızlıklar, yönetim boşlukları ve Voldemort'un giderek derinleşen paranoyası sistemi içeriden çürütürdü. Voldemort'un trajedisi tam da buydu. Kazanmak istediği her şey
Kazandığı anda anlamsızlaşırdı. Ölümsüzlük elde etti ama yaşamın tadını çıkaracak insanlığını kaybetti. Mutlak güç elde etti ama bu gücü paylaşacak, kutlayacak kimse yoktu yanında. Saflık ideolojisini dayattı ama kendi yarım kan geçmişi her zaman bir hayalet gibi arkasında durdu. Voldemort'un zaferinin en derin anlamı Rowling'in tüm seriyi neden böyle kurguladığını anlamamızı sağlıyor. Harry Potter serisi özünde tek bir tema üzerine inşa edilmişti. Sevgi güçten üstündür. Lily Potter'ın fedakarlığıyla başlayan bu çizgi, Harry'nin Voldemort karşısında Expelliarmus kullanarak, yani silahsızlanma büyüsüyle son darbeyi vurmasıyla tamamlandı. Ölüm lanetine karşı silahsızlanma büyüsü, yıkıma karşı merhamet, güce karşı sevgi. Bu bilinçli ve son derece güçlü bir dramatik seçimdi. Voldemort'un kazanması bu tematik yapıyı tersine çevirirdi. Ama ortaya çıkan dünya, sevgisiz bir iktidarın ne kadar kırılgan ve ne kadar sürdürülemez olduğunu kanıtlardı. Ölümsüzlük arayışı aslında yaşamdan kaçıştı. Voldemort sonsuza kadar var olmak istedi ama hayatın kendisinden, insan olmanın ne demek olduğundan tamamen koptu. İnsanlar doğar, büyür, sever, acı çeker, yaşlanır ve ölür. Bu döngü acı verici olabilir ama aynı zamanda hayatı anlamlı kılan şeydir. Voldemort bu döngüyü kırmaya çalışarak hayatın anlamını da kırdı. Dumbledore'un Sırlar Odası'nda Harry'e söylediği söz burada yankılanıyor. Bizi gerçekten tanımlayan şey yeteneklerimiz değil, tercihlerimizdir. Voldemort büyücülük tarihinin en yetenekli isimlerinden biriydi ama her kritik kavşakta yanlış yolu seçti. Çünkü doğru seçimin temelinde yatan şeyi, yani sevgiyi asla kavrayamadı. Voldemort kazansaydı büyücülük dünyası karanlık ve acımasız bir yer olurdu. Ama bu karanlık kalıcı olmazdı. Çünkü korku üzerine kurulan düzenler tarih boyunca hep aynı kaderi paylaştı. İçeriden çürüdüler. Voldemort'un zaferi paradoks gibi görünse de onun en büyük yenilgisi olurdu. Elde ettiği her şey onu biraz daha insanlıktan uzaklaştırırdı. Ve insanlıktan kopmuş birinin insanları yönetmesi kendi sonunu hazırlamaktan başka hiçbir şey değildi. Harry Potter'ın gerçek zaferi Voldemort'u yenmek değildi. Onun asla anlayamadığı şeyi, yani sevgiyi, fedakarlığı, bağlılığı ve cesaret ile merhameti bir arada taşımayı başarabilmekti. Harry, Voldemort'un tam tersi bir tercih yaptı. Ölümü kabul etti, yasak ormana yürüdü ve sevdiklerini korumak için kendini feda etmeye hazır oldu. Bu fedakarlık annesinin yıllar önce yaptığı fedakarlığın aynasıydı. Voldemort kazansaydı bile bu gerçek değişmezdi. Belki biraz daha uzun sürerdi, belki bedeli daha ağır olurdu. Ama sonuç aynı olurdu. Çünkü hiçbir büyü, hiçbir hortkuluk, hiçbir lanet sevginin yerini tutamazdı. Eğer bu analiz sana farklı bir perspektif kazandırdıysa ve hikayelerin derinlerine inmeyi seviyorsan, Kurgu Anatomisi'ne abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kal.